Merhaba arkadaşlar, ben Murat Öztürk. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine bir araç videosu yapacağız. Bugün şöyle elimde bir paket var. AliExpress paketi yine. Araca bugün bir modifiye yapacağız. Efsane bir ses sistemi bağlayacağız. Dahili hoparlör, amfili bir ses sistemi bağlayacağız ve bu ses sistemi de bagajda hiç yer kaplamayacak. Yani koltuk altına yerleştirilen dahili aktif amfili hoparlör montajı yapacağız. Şimdi gelin videoya birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, kutu bu şekilde. Kargo bu şekilde geldi bana. Ben daha önce bunu açtım. Sadece ağzı kapalı olsun diye kapattım. Şimdi farz edelim paket açılımını yapıyoruz. Şimdi paket içerisinde gerekli olan her şey var. Yani kablosu vesaire her şey var. Şöyle bir tane kurulum şeması mevcut. Şöyle bir tane ses kontrol mekanizması mevcut. Bunu istediğimiz yere yerleştirip buradan istediğimiz kadar bas ayarını yükseltip açabiliyoruz. Bu gerçekten çok kullanışlı. Burada gerekli olan kablolar var. Şimdi şu kırmızı kablo güç kablosu. Bunu aküden direkt bağlayacağız. Burada gerekli olan sigorta mevcut. Sigortası burada. Bu şekilde. Burada 20 amper sigorta var. Sanırım 20 amper. Bunu direkt aküden çekeceğiz. Bu ses kablosu. Bu tetikleyici kablo. Yani araba teybinden kontağı çevirdiğimiz zaman araba teybini aktif edince bunu aktif eden bir kablo. Bu bağlı olduğu olmazsa bu kabloyu bağlasak bile, güç kablosunu bağlasak bile bu aktif olmayacaktır. Bu da eksi kablo. Yani bunu arabanın herhangi bir şasisine bağlayacağımız kablo. Burada da sabitlemek için gerekli adaptörler var, aparatlar var. Burada da hoparlörün kendisi. Dahili amfili hoparlör. Bu bas ağırlıklı bir hoparlör. Şu şekilde küçük, araçta yer kaplamayacak, koltuğun altına istediğimiz yere koyabileceğimiz bir hoparlör. Burada böyle girişleri var. Burada böyle kontrol düğmeleri. Burada az önce gösterdiğim şeyin bağlantısı, ses çıkışı. Burada yine amfisi. Burada da bağlamamız gereken yerler var. Şimdi bunu sırayla etap etap birebir beraber yapacağız. Şuradan sokup buradan bunun içinden şu kapının arkasından şuradan almayı düşünüyorum kabloyu. Buradan aldıktan sonra şunun altına sakladıktan sonra bütün kabloları şunun içinden geçirip hoparlörü şuraya, şu boşluğa yerleştirmeyi düşünüyorum, koltuğun altına. Şimdi yapacağımız ilk şey şu güç kablosunu aküden direkt 12 volttan akünün bu plus yerinden aküden kabloyu bağlayacağız. Bunun için kendi aracımızı tanımamız gerekiyor. Yani bu kabloyu nereden geçireceğiz falan, bunu daha önce tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi şu elimde sert bir kablo var. Sert bir plastik kablo. Plastik işte. Bunu şu aradan sokup ileriden çıkarmayı düşünüyorum. Eğer başarılı olmazsa tekeri sökmek zorunda kalacağım. Tekeri sökmek son çarem olacak. Ama önce sökmeden şunun içerisinden geçirip kabloyu şuradan almayı düşünüyorum. Eğer başarılı olamazsa mecburen tekeri sökeceğim ve tekerin içindeki şu koruma plastiği sökmek zorunda kalacağım. Ama önce bu kabloyu buradan deneyerek sökmeden bu kabloyu buradan sokmaya çalışacağım. Az önce bahsettiğim yöntem olmadı. Mecburen bu tekeri sökeceğim.
tekeri söktükten sonra şu içeriye ulaşacağım. Şimdi öncelikle şu tekeri sökmem lazım. Arabayı delmeden kabloyu geçirmemin tek yöntemi bu. Yoksa arabanın içinden bir yerden delik açmak zorundayım ya da burayı sökmek zorundayım. Şimdi tekeri söktüm. Şu içindeki koruma plastiği sökmek zorundayım. Burayı biraz söktükten sonra içeriye ulaşabileceğim. Önce şu plastik şeyi şuradan çıkarmam gerekiyor. Evet. Şimdi şu uzun demiri buradan böyle geçirdim arka tarafa. Buradan biraz pay alabilmek için, buradan nereden çıktığını görmek ve kabloyu geçirmek için şöyle bu demirin buradan geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu kırmızı kabloyu şuradan buradan aşağı verdim. Buradan şu plastiğin içinden aldım. Şöyle şu şekilde aldım. Yine bu plastiğinden içinden verip şöyle şuradan demirin çıktığı yerden bunu sokacağım. Bunun için şu şeyi kullanacağım. Şu plastik kabloyu buradan geçirip evet, şuradan zaten çıkmış. Şimdi bunu bunun ucuna bağlayacağım. Bunun ucuna bantlayıp bunu arka taraftan çekeceğim. Bu kadar yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum ama yine de sıkı bağlamakta fayda var. Evet, şimdi bunun ucuna bağladım. Bunu diğer taraftan çekeceğim. Şimdi şu kabloyu çektiğimde onun gelmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde. Elektrik kablomuzu kapının içerisine aldık. Elektrik kablosu çok kalın olmadığı için kapının bunu keseceğini düşünmüyorum. Kablo çok kalın değil. Kapattığım zaman kesmeyeceğini düşünüyorum ama yine denemekte de fayda var. Şu demiri buradan çekiyoruz. Bu demirin işi bitti. Buradan kabloyu istediğimiz kadar çekebiliriz. Kablonun sigortalı tarafı öbür tarafta kaldı. Bu tarafta kalması gerekiyor. Şu sigortalı olan aküye yakın olması gerekiyor. Bu kabloyu istediğimiz gibi çekebiliriz. Şimdi bunun arka taraflardan alacağım veyahut da şu taraftan bir yerden çekip mekanizmaya zarar vermemesi için belki de şu taraftan da şöyle alabilirim. Ona henüz karar vermedim. Şöyle şurası yumuşak şey olduğu için kablo buna geldiğinde ezmeyecektir. Şöyle şurada da bir çıkıntı var zaten, bilmiyorum görüküyor mu ama bunu da buraya sabitlersem daha da süper olur. Şöyle kapıyı kapattığım zaman, evet, şöyle kapıyı kapattığım zaman kabloya herhangi bir zarar vermeyecektir. Şöyle açalım. Evet, gördüğümüz gibi kabloya herhangi bir zarar vermiyor. Şimdi bu kabloyu buradan aldık. Bunu istediğimiz kadar çekebiliriz. Bunu çekip şunun altından şuradan şöyle saklayıp bu şekilde saklayıp şunun içinden, şunun arka tarafından şöyle geçirip şunun içerisinden getirip şuraya vermeyi düşünüyorum. Şimdi şu kabloyu bu alttan, şu üstten değil de şuradan geçirdim. Kablolamayı şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Şunun şöyle altından verip şurada
müsait olan kablolara tutturup buradan böyle gelip böyle alttan gelip şuradan bir yerden aküye bağlamayı düşünüyorum. Şu arkadan da verebilirdim ama arka tarafta daha çok mekanik aksam olduğu için ısınma olabilir, bir yere değebilir, şase yapabilir. Onun için orayı tercih etmedim. Şurası daha münasip geldi bana. Kablolamayı şuradan yapıp aküyü buraya getireceğim. Şöyle şu şekilde. Şunu şöyle alttan alıp şimdi şu AliExpress'ten şöyle bir set almıştım. Bunun içerisinde gerekli olan bağlantı aparatları var. Şu kutup başlığına buraya kancayla bir orijinal bir başlık yapacağım. Şimdi şu ısıtıp yapıştırmalı şeyden önce bir geçiriyorum. Bunu geçirdikten sonra şu benim işimi görecektir. Bunu buraya sokuyoruz. İçinden geçtikten sonra burayı sıkacağız. Şimdi şurayı yaktığım zaman normalde buranın yapışması gerekiyor. Rüzgar da var bayağı. Evet. Burası gayet yapıştı. Şimdi bunu buraya yapıştırdık. Bunu da buraya yapıştırıp daha da sağlam hale getireceğiz. Bu çekebildiğimiz kadar yukarıya çekelim. Evet. Şimdi şu şekilde. Bunu da buraya yapıştıracağım. Biraz rüzgar var. Bu eridikçe yapışıyor. Isındıkça yapışıyor. Ve sıkı bir şekilde oturmasını sağlıyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi zaten bayağı küçüldü. Evet, şimdi başlığımız hazır. Bunu şimdi şu kutup başlığını söküp bunu buraya takacağım. Kutup başlığını sökeceğim. Buradaki somonu söktükten sonra bu kablolamayı daha sonra yaparım. Bunu yerine oturduktan sonra son rötuşlar için bunu takarsam bir daha şey yapamam. Onun için şunu şöyle alttan getireyim. Şöyle. Bunu alttan getireyim. Şu sigortayı da daha biraz bağladım ama daha da fazla bağlarım olmazsa. Gerekirse yani. Şunu şöyle. Şöyle aldıktan sonra bunu artık buraya koyup buradan sıkabilirim artık. Aslında şu arkadan varmış. Burayı yeni gördüm. Burası daha kolay olurdu benim için fakat artık burayı sökmüş olduk. Şimdi şurayı tekrar sıkacağım. Evet, şimdi bu ön kısmın kablolama işi bitti. Şu gördüğümüz gibi aküden aldığımız kablo, sigortayı ucunu bantlayıp aşağı ittim. Su almaması için falan iyice bantladım.
Şu kırmızı kablo gördüğümüz gibi şuradan geliyor. Şuradan plastik kelepçelerle kelepçeledim. Şu içinden geliyor. Şöyle gördüğümüz gibi. Buradan şöyle alttan şunun içerisinden şu kaportanın arasından bu plastiği de taktım. Plastikte de işimiz bitti. Şu kablonun altından, şu plastiğin altından içinden alıp buraya verdik. Şimdi bu ön kısmını kablolama işlemini yapacağım. Şunu alttan verip şuradan çıkartacağım. Evet, şuradan güç kablosunu şunun altından, şunun içinden şuraya kadar vermeyi başardım. Şimdi buradan sonra bıraktım çünkü buradan teypten gelen kabloları da bunun arkasından geçireceğiz. Şimdi öncelikle şu teybi sökmemiz gerekiyor. Teybi söküp arkasına RCA ses kablosu bağlayacağız. Bunun için teybe bir adaptör kablo takacağız. Şimdi gelin bu işlemi devam edelim. Öncelikle şu torpido gözünü çıkarmamız gerekiyor. Şu torpidoyu buradan söktük. Söktükten sonra teybi tutan iki tane vida var. Bir tanesi bu tarafta, bir tanesi diğer tarafta olmak üzere iki tane vidayı söktükten sonra teybi çıkartacağız. Teybin vidası şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu karşıdaki vidayı sökmemiz gerekiyor. Şimdi onu sökeceğiz. Teybin vidasını, teybi tutan vidayı buradan söküyoruz. Aynı vida karşısından şunu söküyorsunuz. Burayı söktükten sonra karşıda bunun yeri var. Ben daha önce söktüm. Teybi tespit etmek amaçlı söktüm. Şöyle ben şu anda kamerayı tam sokamıyorum ama daha önce vidayı oradan söktüm. Şöyle vida elimde. Takmadım. Bir daha sökeceğim için takmadım. Şimdi bunları da söktük. Şimdi teybi yerinden çıkartalım. Evet, bu plastikler pek bir işe yaramadı açıkçası. Şununla çıkardım. Şununla şöyle biraz aşağı doğru eğdirdikten sonra bu teybi buradan çıkartıyoruz. Teybin arkasına adaptör bağlamamız gerekiyor. Ses ve tetikleyici kablolarını bağlamak için şuraya bir adaptör kablo bağlayacağız. Şöyle yine AliExpress'ten almış olduğum adaptörler var. 2 adet. Bu orijinal kabloyu bozmadan buradan ses bağlantısını falan alabilmem için şöyle adaptör aldım. AliExpress'ten bunların uçlarını ben daha önce açtım hazır olsun diye. Orijinal fişini çıkartıp şimdi ben bu bağlantıları geçici olarak yaptım. Test ettim. Ses falan geliyor, çalışıyor bağlantılar. Tamam bu kablolar ama şimdi şöyle bir şey var. Şu yine AliExpress'ten almış olduğum RCA çıkış adaptör kablosu. Bunu arabanın ses çıkışındaki kabloyu bulup bunu onlara bağlamam gerekiyor. Ses kablosunu bulup bunları ona bağlayacağım şimdi. Şimdi şöyle artı eksi kablolarına bağladım. Şu RAM kablosunu bağladım. Şu gece modunu aktif eden kabloyu bağladım. Şimdi geriye sadece ses kabloları kaldı. Yani şurada gördüğümüz gibi sırayla mavi, gri, yeşil ve viyole olan 4 tane kablo kaldı. Bunların bir tanesi ön sol,
bir tanesi ön sağ, diğeri sol arka ve sağ arka. 4 tane kablo kaldı. Bunları şimdi teker teker kontrol ederek bunların bağlantısını yapmaya çalışacağım. Şimdi bu amfiye vereceğim RCA adaptörünü de burada şu poşeti iyi ki atmamışım. Poşetinin üzerinde hangi kablonun ne olduğu gayet açıkça belli. Şuraya, evet. Burada da zaten beyaz kablonun bir tanesi siyah çizgili. Bu adaptördeki olan beyaz kablonun da bir tanesi siyah çizgili. Bunu renklerine birbirine uyuşturup bağlayacağım. Şimdi burada kabloları teker teker tespit ettikten sonra bağlantıyı yavaş yavaş gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle şu ince mavi kablo, RAM kablosu deniyor buna. RAM kablosu amfinin orta kısmına bağlıyoruz. Teybin de şu kısmına bağlıyoruz. Bu mavi yere. Kontağı açtığımız zaman bu teybe çalışma komutu gönderiyor. Aynı zamanda da amfiye çalışma komutu gönderiyor. Bu bağlı olmasa bu artı eksi kablosunu bağlasak bile çalışmayacaktır. Şimdi ben bu kabloyu sabitleyeceğim. Şimdi şöyle ön sağ tarafı da bağladım. Yani ön hoparlörün ikisinden de sağlı sollu ses gelmekte. Kulaklık takıp denemenizi tavsiye ederim. Şu anda sağ ve sol hoparlörden ses gelmekte. Normalde şu RCA kablomuz da hazır. Şimdi şu amfiyi güç kablolarını falan bağlayıp önce bir testimizi yapalım. Test başarılı olursa buraları sabitleştireceğim, sağlamlaştıracağım. Bu işin en teknik tarafı sanırım şu kablo bağlama işi. En teknik yanı şu kabloların bağlantısı. Fiziksel olarak da en zor yanı şu güç kablosunun aküden getirilmesi. Bana göre böyle. Tecrübem bu şekilde. Bu şekilde aküden aldığımız kırmızı güç kablosunu şu 12 volt yazan yere bunu takıp vidayı sıkmaya çalışacağım. Yani tek elle hem video çekip hem bunu yapmak biraz uğraştırıcı ama olacak. Arkadaşlar gerçekten şu videoyu beğenirseniz, yani kanala abone olursanız en azından bu emeklerim bir parça da olsa karşılığını bulmuş olur. Umarım faydalı olur şu şekilde. Şimdi eksi gücünü ve RAM kablosunu bağlayarak devam edeceğiz. Şöyle şu şekilde artı eksi ve RAM kablolarını bağladım. Sabitledim buraya. Şimdi gelin test edelim. Şu kablo var ya, şu ses kablosunu da bağlayalım. Deneyelim. Şu anda gerçekten ben de meraklı ve heyecanlıyım açıkçası. Şurayı bağlantısını yaptık. Burayı da left, right, sağ, sol üzere olmak üzere burada da olduğu gibi bağlantısını yaptık. Şu andan normalde kullanıma hazır. Bismillah deyip kontağı açalım. Evet, şöyle elektrik de gelmiş oldu zaten. Evet. Şu anda ben ayağımın oradaki titreşimi hissedebiliyorum açıkçası. Yani şu an ses çok kapalı. Çok hafif duyuluyor ama ben ayağımın oradaki titreşimini şimdiden hissetmeye başladım açıkçası. Bunun için telifsiz müzik bulursam iyi olur. Şimdi onayımızı almış olduk. Yani bağlantıların
tamamen doğru olduğunu emin olduktan sonra bağlantıyı yapacağız. Bir de şurada şöyle bir ayar var. Ben bu ayarı oynamadım. Fark edecek mi, etmeyecek mi bilmiyorum. Burada böyle bir ayar var. Şimdi hepsini ayrı ayrı yapıştırdıktan sonra, hepsini birleştirdikten sonra birbirine değmeyecek şekilde şöyle ayrı ayrı yapıştırdıktan sonra tekrar bir tane de elektrik bandıyla da bunları tekrar üstünden geçiyorum ki sağlam ve tertipli, düzenli olsun diye. Şu aşamaya geldik. Şu kabloları arkadan geçirme aşamasına geldik. Ama ben şöyle bir şey aldım AliExpress'ten. İşte bu paraziti falan alıyormuş sözde, bilmiyorum. Test edip zamanla görmek belki daha faydalı olacaktır. Ama ben bu radyoyu yerine takmadan önce bunu denemek istiyorum. Yani bunu denedim arkadaşlar, fakat bunu takınca ses daha az geldi. Bas daha düşük geldi. Bilmiyorum, bu sanki seviyeyi biraz daha düşürdü. Yani bunu takmadan baslar daha güçlü gibi geldi bana. Bilmiyorum yani, gerekli, şu an gereksiz bir ürün, zaten pahalı değil. Birkaç 1-2 euro gibi bir fiyatı vardı. Ne olur ne olmaz diye aldım ama gerekli değil açıkçası. Yani benim araç için şu an için gerekli değil. Kablolama işlemine geçiyoruz. Yapacağım işlemi söyleyeyim. Şu mavi ses kablosuyla şu RAM kablosunu şu teybin içinden, şu torpidonun arkasından geçirip, buralardan geçirip şuradaki kenardaki koruma plastiğin altından getirip koltuğun altına çıkartacağım. Önce şu RGA çıkışlarını da buraya bantladım ki bunlar zamanla gevşeyip yerinden çıkabiliyor. Daha önce buna benzer bir şey gelmişti başıma. Şöyle işlem devam ediyor. Ses kablosuyla RAM kablosunu şu arkadan geçirip şuradan şuraya kelepçeyle bağladım. Aşağı düşmemesi için. Şunun içinden getirdim. Buradan devam edip buraya kadar getireceğim. Kabloyu birbirine şöyle ara ara bantladım ki dolaşmasın diye. Kabloma işlemi bu şekilde. Şuradan şöyle şuraya kadar getirdim. Şöyle gördüğümüz gibi ses ve artı girişi, RAM kablosu orada. Arabanın şasisine koltuğun vidasını bağlayacağım. Şasiden eksi kablo alacak. Şimdi amfiyi getirip bu alta yerleştireceğim. Şöyle şu şekilde amfiyi şu koltuğun altına koyacağız. Koltuğu da geri ittiğimiz zaman bu amfi burada neredeyse görünmeyecek. Yani şu an o kadar amfi güzel yerine oturdu ki sanki bu araba için yapılmış. Amfi gerçekten çok küçük. Arkadaşlar onu belirteyim. Yani zaten şöyle normal standart amfi kadar neredeyse, hem hoparlör hem amfi içinde. Şöyle ölçeklerine bakalım hemen canlı birebir. Ne kadar? Şöyle 31 santim uzunluğu. Evet, 31-32 santim uzunluğu. Şöyle şu şekilde 24 santim genişliği, 6-7 santim gibi de bir kalınlığı var. Gerçekten çok güzel. Ben gerçekten çok sevdim bunu. Daha önce benim büyük amfi vardı. Harici hoparlör ve amfili. O bagajın yarısını kaplıyordu. Bagajdan elini çekiyorsunuz büyük amfi olduğu zaman, büyük hoparlör olduğu zaman. Ama bu sürekli kullanacağınız çok tatlı bir ses. Dinlediğiniz müzikten zevk alacaksınız. Aynı zamanda arabanızda ekstradan hiçbir yer kaplamayacak. Şöyle daha önce hazırlamış olduğum şu aparatı buna geçirip vidayı yerine takacağım. Şöyle şu şekilde vidayı tekrar yerine takacağım. Bahsettiğim gibi amfi burada, koltuk burada, neredeyse hiç belli değil. Kablomayı da bitirdik. Şöyle gösterelim. Sadece şurada şu iki kablo görünüyor. İstesem onu da kapatırım ama hiç gereği yok. Şu kabloyu bağlamayı unuttuk. Bunu da şu kontrol switch'ini de şu alttan geçirip
şuraya bir yere çift taraflı bantla şuraya bir yere yapıştırmayı düşünüyorum. Buradan istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle volüm yazıyor zaten üstünde. Bu da çok güzel. İyi düşünülmüş bence. Şunu zaten daha önce videosunu yapmıştım. Bu da AliExpress'ten. Bunun da yukarıdan kartlardan videosunu izleyebilirsiniz. Bunu da incelemesini yapmıştım. İçinde şöyle şeyler var. Bu da AliExpress'ten. Bunu da çift taraflı bantla şuraya bir yere rahatsız etmeyecek ama istediğim zaman ulaşabileceğim yere montajını yapmayı düşünüyorum. Çift taraflı bantla bunu buraya yapıştıracağım. Bu da AliExpress'ten. Bütün bu videoda gördüğünüz ürünlerin bütün linkini video açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da AliExpress'ten. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, şimdi ses performansına geçelim. Ben bu switch'i buraya koydum. Daha önce şuraya koymuştum ama burayı sevmedim. Burası daha kullanışlı, daha kolay geldi bana. Bunu buraya yapıştırdım. Kullanması daha kolay. Şimdi gelin hoparlör kapalıyken ve açıkken ses performansına bakalım. Kulaklık takmanızı tavsiye ederim. Şu anda kapalı. Hoparlör şu anda bas kapalı. Şu anda açıyoruz. Evet, şimdi bu switch'i neden koyduklarını daha iyi anlıyoruz. Yani sürekli yüksek basta dinlediğiniz zaman muhtemelen rahatsız edecektir ki rahatsız da ediyor zaten. Yani sürekli yüksek basta dinleyemezsiniz. Kafanız ağrıyor gerçekten. Bunu koymanın sebepleri bu. Gerçekten bu çok iyi düşünülmüş ki sürekli yüksek basta dinlemek kafa ağrıtıyor. İstediğiniz zaman buradan aktif edip istediğiniz zaman buradan kapatabilirsiniz. Dediğim gibi daha önce benim büyük bas vardı, harici hoparlör ve harici bir amfi vardı. O büyüktü, bagajın yarısını kaplıyordu. Onu böyle istediğim zaman açıp kapatmak da mümkün değildi. Sürekli dinlediğin zaman da kafa ağrıtıyordu. Onu çıkardım. Yerine böyle bir şey aldım. Fiyatı da gerçekten çok uygun ve hiç yer kaplamıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Benim hoşuma gitti. Dediğim gibi baslı müzik dinliyorsanız bu sizin işinizi görecektir ve arabada hiçbir yer kaplamadığı çok büyük bir avantaj. Neredeyse amfi fiyatına hem hoparlör hem amfi alıyorsunuz. Fiyatı da çok uygun. Video açıklama kısmında bunun linkini bulabilirsiniz. Ürün AliExpress'ten. Kulaklık takıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar.
Buradaki düğme sadece bası aktif ediyor veya sesi de dahil ediyor. Şu anda ses dahil değil. Şu anda hem ses hem bas geliyor. Şöyle dediğim gibi koltuğu yerine gittiğimiz zaman, bunu da yerine koyduğumuz zaman şu şekilde neredeyse hiç görükmüyor. Hiçbir zararı yok. Arabada hiçbir yer kaplamıyor. Yani hoparlörün öyle ekstrem çok yüksek bir bası yok. Ama gayet tatlı, gayet yerinde, gayet tatmin edici ve dinlediğiniz müzikten zevk alacağınız bir seviyesi var. Arabanın orijinal ses sisteminden çok daha iyi. Zaten onu kapattığınız zaman bayağı fark ediliyor. Yani onu açık veya kapalı olduğu zaman anlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde. Gerçekten basını hissettiriyor, küçük ama şiddeti gayet yeterli. Bunun linkini video açıklama kısmında paylaşırım. Bunun ve videodaki bütün ürünlerini her zaman olduğu gibi video açıklama kısmında paylaşırım. Video beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.